Hırka oluşturma videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomda söz ettiğim gibi eğer 4x5 parçayı hazırladıysanız hırka oluşturmaya başlayabiliriz. Bu parça hırkamızın arka tarafı. Hırkamızın arka tarafını oluşturduğumuza göre ben önceden hazırladım omuz motiflerini. Size onu anlatacağım. Yüzünü, yani şimdi bunu eklememiş olarak kabul edersek 4x5 olan parçanın bölgemesine yerleştirdim. Omuz tarafına 2 motif parçanın sağına, 2 motif parçanın soluna ekledim. Bu motifler ortasından birleşmeden eklendi, ikiye ayrılarak. Aynı şekilde eklemeyi artık bildiğimiz için onu göstermeden, yani eklemeye başlamadım burada, siz bu şekilde görüp anlarsınız diye. Motifi ilk olarak ben bu tarafa ekleyerek başlıyorum. Sağdan, daha sonra buradan başlayıp, hep burada çok önemli. Sağ elini kullanan ve sol elini kullananlar arasında bir fark oluyor. Ben sağ elimi kullanıyorum. Bunun için tam tersi düşünmeli sol elini kullananlar. 2 parçayı sağıma, 2 parçayı soluma ekledim. Bunlar benim omuz motiflerim olacak. Şimdi hırkanın ön yüzünü buradan kurmaya başlayacağım. Hep bahsettiğim tiyolardan birisi şöyle. Arkayı karışık ekliyorum gördüğünüz gibi. Hazırladığım motiflerde arka tarafta dilediğim gibi gönlümden geçtiği şekilde renklerini karışık ekledim. Ön tarafta simetrik çalışacağım. Şöyle ki her motiften 2 adet hazırladım. Bakın 1, 2. Her motifimden 2 adet var şu anda elimde. Bunları düz bir zeminde, ben kendim çalışırken normalde düz bir zeminde önüme hazırlıyorum. Bu parçayı alıyorum. Şu şekilde hazırlıyorum karşılıklı. Gönlümden geçtiği gibi. Nasıl eklemek istiyorsam. Mesela varsayıyorum bu şekilde bir düzenleme yapıyorum. Yani siz bunu dilediğiniz gibi yaparsınız. Bu çok da zorunlu bir durum değil. Dileyen önü de karışık ekleyebilir. Hiç fark etmez. Ya da tek tip motif çalışıp bütün motifleri aynı da yapabilirsiniz. Tek renk çalışabilirsiniz. Sadece 2 renkle çalışabilirsiniz. 3 renk kullanabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin beğeniniz ve isteğinizle ilgili. Bunu sanırım anlatabildim. Şimdi önemli olan kol evini nasıl oluşturacağımız, motiflerle hırkanın ön yüzünü nasıl oluşturacağımız. Şimdi tekrar söz ediyorum omuz motifinden. Elinizdeki 4x5 motifi 2 motif sağ, 2 motif sola eklediniz. Motifleri ben kendi adıma simetrik yerleştirdiğimi söylemiştim. Ne yaptım? Sıradaki motifimi alıyorum. Mesela bir buraya, bir buraya ekleyeceğim. Karşılıklı ekleyeceğim. Bir böyle, bir böyle karşılıklı ekleyeceğim. Motifleri alıyorum. Mesela karşılıklı şu anda 2 tane krem motifi yerleştirmek istiyorum. Yani şöyle yapacağım. Bu benim sağ omzumun altındaki ile sol omzumun altındaki motiflerim olmuş oluyor. O zaman başlıyoruz. İlk motifle. Zemin rengim bu hırkada haki. Ekleyeceğim yer burası. Artık sanırım birleştirme ile ilgili aklımızda bir soru yok. Öyle umuyorum. Ben şu hızlı ördüğüm tekniği kullanacağım şu anda. Battım. Şunu da size söyleyeyim. Şu an ördüğüm hırka, elimdeki şu anki hırka 36-40 beden için uygun bir hırka. Motiflerim 5 sıralı 6'da birleştiriyorum ve ortalama 12 ile 13 santim arası birleştirme sırası ile birlikte düşerse beden 36-40 beden için çok uygun olacak.
motifin santimi 12 ile 13 santim civarı olması gerekiyor birleştirme sırasıyla birlikte. Evet. Daha büyük bedenler için mesela şöyle 40, 42, 44 giyiyorum diyorsanız yukarıdaki hırkalarım mesela aynısından çalıştım burada. Buna göre bir tık daha büyüktür. Bakın burada yaptığım çok farklı bir şey var. İlk önce bir yarım milim tığımı büyütebiliyorum. Yani 3 ile çalışırken normalde 3,5'a çıkabiliyorum. Motifimi biraz daha büyük düşürebilmek için. Ve şunu yapıyorum. Üçüncü sırada yani üçüncü yuvarlağımın üçüncüsünde trabzanlarımı bir dolayıp 3 kere de çıkıyorum. Yani normalde bir dolayıp 2 kere de çıktığım trabzanı motifimi bir tık büyütebilmek için bir dolayıp 3 kere de çıkıyorum. Bu bende şöyle bir şey yapıyor motifimde. Hani bir tık büyütme. Hani 42 ile 44'e kadar bu şekilde çıkabiliyorum. Tabii 44 ve daha üstü beden çalışacaksam o zaman yapabileceğim tek şey motifimi bir sıra daha fazla örmek. Bu detayları zaman zaman tekrarlayacağım. Bunlar önemli tüyolar. Eğer siz de bunu kendinize iş olarak düşünecekseniz tabii ki hani tek beden değil o zaman birçok beden çalışacaksınız. Bunlarla ilgili detayları böyle ara ara vereceğim beden büyütmekle ilgili. Şimdi motif birleştireceğim. Ön tarafa geçtim. Ön motiflerimden ilkini hırkama iliştireceğim. Bakın. Boşluğa battım. İlmeğimi çıktım, kilitledim. Bu motifi yaptıktan sonra diğer motifi eklerken kol evini de oluşturmuş olacağım. Şimdi ilk önce bunu bir buraya ekleyeyim. Ekliyorum. Burada yapacağım hiçbir şey yok. Motifi ekleyeceğim. Sıra sonunda buluşalım. Son boşluğu dolduruyorum. Başladığım köşeye kilitliyorum. İpimi kesip ipimi içeri alıyorum ve ön motiflerden ilkini ekledim böylelikle. Dilerseniz karşısındaki eşini hemen ekleyip karşısına eşini ekleyip devam edebilirsiniz. Dilerseniz böyle karşısına böyle devam edebilirsiniz. Ben şimdi şöyle göstermek istiyorum. Kol evini nasıl yaptığımı anlatabilmek için karşılıklı eklemeyeceğim. Siz o şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi bakın. Bunu ekledim. Kolum 3 motifle oluşacak. Şurası çok önemli. Kolum 3 motifle oluşacak. Omuz, ön ve arka. Bakın burası benim kol evim olacak. Bunu buraya nasıl tutturacağım? Bu yuvayı nasıl oluşturacağım? Sıradaki motifimle. Şimdi ben buraya renk ayarlıyorum. Sıradaki rengim seçtim. Bunun karşısına da bunun eşine ekleyeceğim.
Tam karşısına. Bakın şimdi. Böyle eklem. Buradan başlayıp bu şekilde ekleyip böyle ilerleyeceğim. Böyle ilerleyeceğim. Buraya ikisini tutturup böyle birleştirmeye de artık hırkamın yanından devam ediyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Ne yapıyorum? Bir daha ekliyorum. Birleştiriyorum. Burada tutturup kol evimi oluşturuyorum. Ve hırkamın yanını birleştirmeye başlıyorum. Bundan sonraki sıralamamda bu motifin altına doğru devam edeceğim. Böylelikle de aslında hırkadaki en zor kısımlardan birini tamamlamış olacağım. O zaman yapalım hadi. Hiç şeklini bozmadım bakın. Böyle tuttum. Buradan. Şimdi ilk önce kenarıma ekleyeyim. Bunu buna bir tutturayım. Ay ne olur bir daha şöyle göstereyim de bir karışıklık olmasın. Bakın böyle ekleyeceğim. Tamam. Böyle. Şuraya tutturacağım. Burası çok önemli. Burayı kavradık mı zaten artık hırkanın mantığını oturttuk demektir. Bana en çok sorulan sorulardan biri aslında bu. Kol evini nasıl oluşturduğum. Battım. İlk üçlümü yapıyorum. Bir kere kilitledim. 1, 2, 3. Çıktım. Şunu da bir alayım. Zincirimi çektim. Evet. Bakın. Batıyorum. Çıkıyorum. Kilitledim. Bu sırayı biliyoruz nasıl yapacağımızı. Üst kenarla bu kenarımı birleştireceğim. Bakın şimdi battım. Ara ara şöyle birleştirmeleri tekrar göstermekte fayda var. Başta insanı çok zorluyor ama el alışınca inanın öyle kolay ki. Sadece el alışana kadar. Mantık oturana kadar. Bakın battım. Çıktım. Battım. Çıktım. Böylelikle birleştiriyoruz. Az önce de size şeyden söz etmiştim. Bu 44 beden üstü hırka yapımında bir sıra çoğaltabilirsiniz demiştim. Tabii o zaman eğer çok renk kullanıyorsak bir hayli büyüyor ve renkli oluyor motif. Onun için size şunu önerebilirim. Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa motifin son 2 sırasını birleştirme sırası olarak düşünebilirsiniz. Yani mesela varsayalım bu büyük bir hırka olsaydı son 2 sırayı yani birleştirme sırasını 2 kere geçebilirdim motiflere. Böylelikle o renk karmaşasını biraz daha sakinleştirmiş, azaltmış olabilirim diye düşünüyorum. Yani benim öyle tercih ettiğim hırkalarım var Instagram sayfamda. Eğer yaptığım hırkaları incelerseniz belki bir size fikir verir. Evet bakın şimdi. Burası önemli demiştim. Çünkü kol evini oluşturacağımız kısma geldik. Şimdi bir dakika önce bir ipimi dolayayım elime. Şimdi bakın. Omuz motifim, şu omuz motifim, bu arkadaki motifim, bu öndeki motifim. Bu 3 motif kol evini oluşturacağım motifler. Ve arkadaki motifin alt köşesine de batacağım. Yuvama yaptığım ilk üçlü grubumu ilk olarak zincirimi çekeyim.
İlk olarak öndeki motifime, sonrasında bakın arkadaki motifime kilitledim. Ve bundan sonra yapacağım şey, iki kenarı birleştirerek hırkamın yanlarını oluşturmak. Artık kol evim oluşmuş durumda. Şimdi birazdan bu kenarı birleştireyim. Size göstereceğim oluşan kol evini ve o yuvaya nasıl kol motiflerini ekleyerek ilerlediğimi. Bu köşeyi bir dolduralım, bağlayalım. Bu yaptığım işlemin aynısını diğer tarafa da yapacağız ama motif eklemeleri hani sağ ve sol el kullananların farklı olduğu için mesela burada motifte başlarken bu sol tarafta motifle başlarken eklemeye, diğer tarafta hırkanın yanından ilerleyeceğim. Onu da göstereceğim şimdi zaten. Evet, son yuvayı da dolduruyorum. Bakın son yuvayı da doldurdum. Şöyle koyayım tığımı. Bakın ne şekilde oluşturdum, gördünüz mü? Artık burası benim kol evim. Buradan 3 tane motifi ilerleterek, ekleyerek kollarımı oluşturacağım. Kol için 18 motif hazırlamıştık. Yani 20 arka, 20 ön, 4 omuzlar, 18'de arka, pardon 18'de kol motifini eklemiştik. Pardon, yapmıştık. Şimdi ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ben bunu ekleyeyim. Sıradaki işlemimiz aslında şu. Ben bunu ekleyeceğim. Normalde motifimi artık biliyoruz eklemeyi. Sırasıyla aşağı doğru, sonra buradan aşağı doğru. Yani bir tarafı bitirmiş olacağım. Size şurada göstermek istiyorum onu. Bakın. Burada yaptığım var benim. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Burada kol eklemeyi bekliyor. Ancak bu işleme gelmeden evvel bakın gördünüz mü? İki tarafı da var hatta. Ekledim. Böyle. Siz de şimdi buradan önce yanı, sonra bu kısmını, sonra da diğer tarafı. Ancak burada farklı bir işlem olduğunu söylemiştim size. Onu göstereyim. Diğer tarafta onu da bir anlatayım. Ondan sonra da kolu eklemeye geçeriz. Evet. O zaman şimdi sırada burayı bitirip bu tarafın motifini, şunu şuraya beyazı ekleyeceğim. Ve burada buluşalım arkadaşlar. Evet. Buradaki motifi birleştirip kol evini oluşturmuştum. Şimdi size diğer taraftaki oluşturma şeklini anlatmak istiyorum. Çünkü motifler arasında karşılıklı eklemede biraz fark var. Buradaki alttaki motifi eklemeye başlarken motiften başladım ve kenarla birleştirdim, kol evini oluşturdum. Bu sefer motifi hırkanın arka yüzüyle birleştireceğim. Yani buradan başlayacağım eklemeye. Bu üçünü burada toplayıp kol evini oluşturacağım. Yani ne yapıyorum? İlk önce şuradan başlayıp birbirine ekliyorum. Bu kenarı birleştiriyorum. Buraya geldi mi bunu ve arkadakini tutturup kol evini oluşturuyorum. Okey, o zaman örelim. İpimi parmağıma dolayayım. Motifin köşesine ilk üçlü grubumu yaparak eklemeye başlayayım.
1 2 bir kere 2 3 kitleyip üstüne 3 kere de çıktım. Evet, bakın arka yüzdeki motifin köşesine batıyorum. Arkadaki motifin battım. Şimdi ikinci üçlüyü köşeme yapıp iki kenarı birbirine birleştiriyorum. Hırkamın sol tarafındaki kenarı yapmış olacağım. Böylelikle. Bunu birleştirerek köşeye geleyim. Orada tekrar detaylıca göstereyim. Evet, iki önemli hırkadaki noktayı böylelikle anlatmış olacağım. Umarım siz de çözmüş olursunuz. Eğer takıldığınız yer olursa bana fotoğraf altında, fotoğraf dedim pardon, video altında yorumlarda soru sorabilirsiniz. Ben size mutlaka döneceğim. Ya da bir sonraki videomda sorularınıza cevap vereceğim. Ve şimdi son boşluğa üçlümü yapıp şurayı da bir kavradık mı işimiz kolay bundan sonra. Evet, şimdi arkadaşlar kilitledim. Bakın, şimdi kenara ekledim. Şimdi artık bakın 3 köşem var birbirine eklenmesi gereken. 1, 2, 3. Kol evim oluşuyor. İlk üçlü grubumu yapıyorum. Zincirimi çektim. İlk olarak tam arkamdaki motifin ortasına batıyorum. İpimi çıkartıp ilmeğimi üstteki motifimin köşesinden batıp ilmeğimi çıkartıp kilitliyorum. Ve ikinci üçlümü yaparak yukarıda kol evimi oluşturmuş oluyorum. Bunu buraya kilitleyeyim. Bunu böylece ne devam edeceğim daha sonrasında. Aynı bunun gibi ekleyeceğim. Bakın ben burada kol evimi oluşturdum. Görüyor musunuz? Ne yaptım? Burada köşeden, alt köşeden başladım. Yandan birleştirdim. Sonra tam arkadaki boşluğa dalıp motifimle birleştirdim öndeki ve kol evimi oluşturdum. Bu tarafta nasıl yapmıştık? Bu tarafta ilk kenardan değil motifle başlamıştım eklemeye. Sonra kenarla birleşip kol evimi oluşturmuştum. Şimdi buradaki ben sağ elimi kullandığım için bu şekilde. Sol elini kullananlar da tam tersi. Buradaki yaptığı işlem benim yaptığımı burada yaptığımı burada yaptığımı burada uygulayacak. Yani böyle bu mantığı böyle kurabilir sol elini kullanan arkadaşlarım.